Merhabalar, bugün sizlerle papatya popcorn çantayı çalışacağız. Umarım videomdan memnun kalırsınız. Kanalıma abone olmayı, Instagram'dan beni takip etmeyi ve Instagram üzerinden yaptığınız çantaları bana göndermeyi unutmayın. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Çantamın ölçülerinden bahsedeyim sizlere. Bu şekilde çantamın eninin ölçüsü 25 santim ve bu kısmın sap kısmına kadar olan kısmı da 22 santim olmuş olduğu uzunluğu. Çantamın ölçüleri bu şekilde. Malzemelerimizden sonra çantamızın yapımına geçebiliriz. Çantam için Saturday Hobby'nin Renatura ipini kullandım. Açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Birçok renk seçeneği mevcut. Oradan ulaşabilirsiniz. Ben kahverengisini tercih ettim. Bir yumak yeterli oluyor. Bu şekilde bir aksesuar kullandım. Ve 6 milim tığ kullandım. Malzemelerim bu şekilde. Çantamızın yapımına geçebiliriz. Çantam bu şekilde iki parçadan oluşuyor. Ben bir tanesini yaptım. Diğerini hep birlikte yapacağız. Çantam için öncelikle şu şekilde parmağıma dolayarak bir sihirli halka yapıyorum. Tığımı içerisinden geçiriyorum. İpimi çekiyorum ve bir zincir çekiyorum. Parmağımdan çıkarıyorum. Sihirli halkamın içerisine batarak bir sık iğne yapıyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. İkinci sık iğnemi yapıyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. Üçüncü sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde 8 tane sık iğnemi oluşturuyorum halkamın içerisine. Halkamın içerisine 8 tane sık iğnemi oluşturdum. Bu şekilde ipimi çekerek sıkılıyorum. Hemen ilk başta çekmiş olduğum sık iğnemin üzerine yapmış olduğum sık iğnemin tepesine tığımı bu şekilde batıyorum. İpimi çekiyorum. Burada ipimi, halkamdan kalan ipimi içerisinde gizleyeceğim ve bir sık iğne yapıyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. Aynı sık iğnemin üzerine bir sık iğne daha yapıyorum ve ilk çiftimi oluşturmuş oldum. Yanındaki sık iğneme geçiyorum. Tığımı tepesine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Aynı yere tekrar batarak iki tane sık iğne oluşturuyorum. Hemen yanındaki sık iğnemin üzerine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Aynı yere tekrar batarak bir sık iğne daha yapıyorum. Her bir sık iğnemin üzerine ikişer tane sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğnemin üzerine batıyorum. Bir sık iğne ve aynı yere tekrar batarak ikinci sık iğnemi oluşturuyorum. Bu şekilde bir önceki sıramda 8 tane yapmış olduğum sık iğnemi 16'ya çıkarıyorum. Evet, ikinci sıramda her bir sık iğnemin üzerine çift sık iğne yaparak 16 tane sık iğnemi tamamladım ve başladığım noktaya geldim. Burada hemen tığımı ilk yapmış olduğum sık iğnemin tepesine batıyorum, ipimi çekiyorum ve diğerinden de çekerek kaydırma yapıyorum. 1, 2 ve 3 tane zincir çekiyorum. İpimi 1 ve 2 kez üzerine doluyorum tığımın üzerine. Aynı yere tekrar batıyorum. İpimi çekiyorum. Bakın 4 tane ilmeğim oldu. İkisini birlikte çekiyorum. 3 ilmeğim kaldı. İkisini birlikte çekiyorum. Kapatmıyorum. Tığımda 2 tane ilmeğim kalıyor. 2 kere tekrar doluyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. İkisini birlikte çekiyorum ve ikisini birlikte çekiyorum. 3 tane ilmeğim oldu. 2 kere tekrar doluyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. 4 ilmeğim oldu zincirimle beraber. 2 kere doluyorum. Tığımı tekrar batıyorum. İkisini birlikte. 1, 2, 3, 4, 5 tane trabzan oluşturmuş oldum. 2 kere doluyorum yine. Aynı yere tekrar batıyorum. İkisini birlikte ve ikisini birlikte. 6 tane oluşturmuş oldum. 2 kere üzerine doluyorum tekrar. Aynı yere tekrar batıyorum. İkisini birlikte ve ikisini birlikte çekiyorum. 7 tane ikili trabzan oluşturmuş oldum. Tığımda 2, 4, 6, 7 tane ilmeğim olmuş oldu. Hepsini birlikte bu şekilde topluyorum. Topladıktan sonra şu şekilde arkadan parmağımla bastırıyorum ve 1, 2 zincir çekiyorum. Tekrar ipimi 2 kere üzerine doluyorum. Hemen burada ilk sık iğnemi atlıyorum ve ikincisine batıyorum.
İkisini birlikte çekiyorum. İkisini birlikte çekiyorum. 2 kere doluyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. İkisini birlikte ve ikisini birlikte çekiyorum. 2 kere doluyorum. Aynı yere batıyorum. İkisini birlikte ve ikisini birlikte çekiyorum. 2 kere doluyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. İkisini birlikte ve ikisini birlikte çekiyorum. 2 kere doluyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. 2, 4, 5 tane oluşturduğum 7'ye tamamlayacağım. 6.'yı yapıyorum. 2 kere doluyorum, batıyorum ve 7.'yi yapıyorum. Tığımda 2, 4, 6 ve 8 tane ilmeğim oluşuyor. Burada hepsini birlikte çekiyorum. Parmağımla arkadan öne doğru itiyorum. Ve 1, 2 zincir çekiyorum. İpimi 2 kere doluyorum. Bir sık iğne atlıyorum. Yanındakine batıyorum. İkincisine. İkisini birlikte, ikisini birlikte. 2 kere doluyorum. Batıyorum. İkisini birlikte, ikisini birlikte. 2 kere doluyorum. Batıyorum. İkisini birlikte, ikisini birlikte. 2 kere doluyorum. Batıyorum. İkisini birlikte ve ikisini birlikte çekiyorum. 2 kere doluyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. İkisini birlikte ve ikisini birlikte çekiyorum. Aynı işlemi 7 kez tekrarlıyorum. 2, 4, 6 ve 7 oldu. 8 tane ilmeğim oluyor. Hepsini birlikte çekiyorum. Parmağım arkadan bu şekilde iterek 1 ve 2 zincir çekiyorum. Yine aynı işlemi bir sık iğne atlayıp ikincisine yapıyorum. 7 kere batıyorum ve hepsini birlikte çekiyorum. Bir sık iğne atlıyorum, 2 zincir çekiyorum, arada bir sık iğne atlıyorum, diğerine batıyorum. Aynı işlemi bu şekilde tekrarlayarak sıra sonuna kadar geliyorum. Evet, mısır patlaklarımı oluşturarak sıra sonuna kadar geldim. Toplamda 8 tane mısır patlağı elde etmiş oldum. Son olarak 2 zincirimi çektim ve burada hemen ilk yapmış olduğum mısır patlağımın üzerinde bakın. Şurada bir zincirimin boşluğu var. Buraya batmıyorum. Şurada hemen mısır patlağımın tepesinde yuvarlak bir bölüm var. Şöyle. Buraya tığımı batıyorum. İpimi çekip bir kaydırma yapıyorum ve bir zincir çekerek üst sırama geçiyorum. Hemen aynı noktaya batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Aynı yere tekrar batarak ikinci sık iğnemi ve aynı yere tekrar batarak üçüncü sık iğnemi yapıyorum. Aynı boşluğa 3 tane sık iğne yapmış oldum. Bu aradaki boşluğuma, şu iki mısır patlağımın arasındaki boşluğa tığımı batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Buradaki şu boşluğu batmıyorum. Şu boşluğa batmıyorum. Hemen yanındaki boşluğuma, şurada mısır patlağımın tepesindeki yuvarlak yere batarak 1, 2 ve 3 tane sık iğne yapıyorum. Hemen iki mısır patlağımın arasındaki boşluğa geçiyorum. Buraya batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Hemen mısır patlağımın üzerindeki, bakın şuraya batmıyorum. Şu kısma batmıyorum. Üzerindeki boşluğa batarak 3 tane sık iğne yapıyorum. 2 ve 3. Aradaki boşluğuma bir sık iğne yapıyorum. Mısır patlağımın üzerine 3 tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerliyorum. Aradaki boşluklara birer tane sık iğne, mısır patlağımın üzerindeki boşluğa 3 tane sık iğne yaparak sıra sonuna kadar geliyorum. Başladığım noktaya geldim. Burada bakın iki mısır patlağımın arasındaki boşluk var. Buraya da son olarak tığım batıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Hemen ilk yapmış olduğum sık iğnemin üzerine tığımı batıyorum. Bir kaydırma yaparak bir üst sırama geçiş yapıyorum. 1, 2 ve 3 tane zincir çekiyorum.
2 kere doluyorum ipimi üzerine. Aynı yere tekrar batarak yine aynı şekilde mısır patlağımı oluşturuyorum. 2 kere doladım. İkinci kez battım. 2 kere doladım. Üçüncü kez battım. Zincirimle beraber 4 sayıyorum. 2 kere doladım. Zincirimle beraber 5. kez. 2 kere doladım. 6. kez batıyorum. 2 kere doladım. Ve 7. kez battım zincirimle beraber. Hepsini birlikte çekiyorum. Parmağımla bu şekilde ittiriyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. 2 kere doluyorum. Hemen yine ilk sık iğnemi atlıyorum. İkincisinin üzerine yine 7 kez batıyorum. Bir önceki sıramda yapmış olduğum işlemlerin aynısını tekrarlayarak sıra sonuma kadar mısır patlaklarımı tamamlıyorum. Aralarda yine 2 zincir çekiyorum ve bir sık iğne atlayıp diğerine batarak mısır patlaklarımı yapıyorum. Evet, bu sıramda da 16 tane popcornumu oluşturdum. Sonda 1 ve 2 zincirimi çekiyorum. Yine burada hemen yine başladığım noktaya tığımı batıyorum. Bakın popcornumun tepesine batıyorum ve bir kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar batarak bir sık iğne yapıyorum. Aynı boşluğumun içerisine 2 ve 3. sık iğnemi yapıyorum. Yine alta yaptığım gibi popcornlarımın tepesine 3 tane sık iğne ve aradaki boşluklara bir sık iğne yapıyorum. Popcornumun tepesine 1, 2 ve 3 sık iğne. Aradaki boşluğuma bir sık iğne. Popcornumu şuraya atlıyorum. Tepesine 3 sık iğne. Aradaki boşluklara bir sık iğne yaparak sıra sonuma kadar ilerliyorum. Evet, popcornlarımın tepesine 3'er tane ve aralarda birer tane sık iğne yaparak sıra sonuma kadar ilerledim. Başladığım noktaya geldim. Burada hemen yine ilk sık iğnemin tepesine tığımı batıyorum. İpimi çekerek bir kaydırma yapıyorum. 1, 2 ve 3 zincir çekerek üst sırama geçiş yapıyorum. 2 kere üzerine doluyorum. Yine aynı yere tekrar batarak popcornumu oluşturuyorum. 7 kez batarak. Zincirimle beraber 3 oldu. 4, 5, 6 ve 7. Hepsinden birlikte çekiyorum. Parmağımla ittirerek popcornumu yapıyorum. Bu sıramda arada önceki sıralarımdan farklı olarak 1, 2 ve 3 zincir çekiyorum. İpimi 2 kez üzerine doluyorum. 1, 2 sık iğne atlıyorum ve üçüncüsüne tığımı batıyorum. Popcornumu oluşturuyorum. Yine 7 kez batıyorum. 2 kere de çıkıyorum. 4, 5, 6 ve 7. Hemen hepsini birlikte çekerek popcornumu oluşturuyorum. 1, 2 ve 3 zincir çekiyorum. 2 sık iğnemi atlıyorum. Üçüncüsüne popcornumu yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. 2 sık iğne atlıyorum. Üçüncüsüne popcornumu yapıyorum. Bu şekilde sıramı tamamlıyorum. Bir önceki sıramda söylemeyi unuttum. 16 tane popcorn yapmış oldum. İkinci popcorn sıramda. Bu sıramı da tamamlıyorum. Bu şekilde aralarda 3'er tane zincir ve 2'şer tane sık iğne atlayarak sıra sonuna kadar popcornlarımı tamamlayarak ilerliyorum.
Üçüncü popcorn sıramı da tamamladım. Toplamda 21 tane popcornum oluşmuş oldu. Üçüncü popcorn sıramda da burada hemen 3 tane zincirimi çektikten sonra bakın popcornumun yine şuradaki boşluğa değil bu tepesindeki bu boşluğa, zincirin olduğu boşluğa tığım batıyorum. İpimi çekiyorum ve bir kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bu boşluğumun içerisine yine 3 tane sık iğne oluşturuyorum. 1, 2 ve 3. Hemen yanındaki boşluğuma iki popcornumun arasındaki boşluğa tığım batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Aynı yere tekrar batarak ikinci sık iğnemi yapıyorum. Bir önceki sıralarımdan farklı olarak popcornumun tepesine 3 tane sık iğne ve araya 2 tane sık iğne yapmış oluyorum. Hemen yanındaki popcornumun tepesine geçiyorum. 3 tane sık iğne yapıyorum. 2 ve 3. İki popcornun arasındaki boşluğa geçiyorum. 1 ve 2 tane sık iğne yapıyorum. Popcornun üzerindeki boşluğuma 1, 2 ve 3 sık iğne yapıyorum. İki popcornun arasındaki boşluğa da 2 tane sık iğne yapıyorum. Bu sıramı da bu şekilde tamamlıyorum. Popcornlarımın tepesine 3'er tane sık iğne ve aradaki boşluklara 2'şer tane sık iğne yaparak sıra sonuna kadar ilerliyorum. Evet, sık iğne sıramı da tamamladım. Artık son popcorn sırama geçiş yapacağım. İlk başta yapmış olduğum sık iğnemin tepesine tığım batıyorum. İpimi çekerek bir kaydırma yapıyorum. 1, 2 ve 3 zincir çekiyorum. 2 kere ipimi üzerine doluyorum. Aynı yere batarak popcornumu oluşturuyorum. Yine 7 kez batarak oluşturuyorum. Baştaki zincirimi de yine trabzan olarak sayıyorum. 4, 5, 6 ve 7. Hepsini birlikte çekiyorum. 1, 2 ve 3 zincir çekiyorum. Yani alttaki sıramın birebir aynısını yapıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. 1 ve 2 sık iğne atlıyorum. Üçüncüsüne popcornumu oluşturuyorum. Arada 3 zincir çekiyorum. 2 sık iğne atlıyorum. Üçüncüsüne popcornumu oluşturuyorum. Bu şekilde bu sıramda 30 tane popcornum oluşana dek ilerliyorum. Yani şu şekilde askı kısmımın boşluğuna denk gelecek yere kadar bu şekilde ilerleyerek 30 tane popcornumu oluşturuyorum. Evet, 30 popcornumu da tamamladım bu sıramda. Buradaki açıklığa bu şekilde çantamın sapı gelecek kadar bir açıklık belirledim. Sizin sapınız daha küçük ya da daha büyükse ölçerek yaparsanız daha sağlıklı olacaktır. Bu şekilde tam şu oval kısmı buraya denk gelecek şekilde olduğu için ben 30 tane popcorn yaptım. Şimdi hemen örerken askımızı birleştireceğiz. Buradan popcornumuzu yaptıktan sonra bağlam şurada içerisinden geçirmiştik. Bir zincir çektim. Bu noktada hemen askımı alıyorum. Tığımı şu şekilde askımın içerisinden geçirip ipimi çekiyorum ve bu noktada bir sık iğne ile bağlıyorum. Hemen bakın şuradaki boşluklarıma şöyle ilk boşluğuma şuradan şöyle biraz sıkı yapmışım burayı. Evet. Buradaki ilk boşluğuma tığım batıyorum. Sapımdan da geçiriyorum. İpimi ikisinin içerisinden birlikte geçirerek yine bir sık iğne yapıyorum. Hemen yanına tekrar dönüyorum. Popcornumun yanına. Buradaki boşluğuma herhangi bir boşluğuma şu şekilde batıyorum. İpimi çekiyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Böyle biraz daha yakından yaparsam daha iyi olacak. Boşluk oluşuyor yoksa. Şöyle ipimi çekiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Hemen yanına tekrar siz elinizin ayarına göre boşluklara
batarak sık iğnelerinizi bu şekilde sapınızı sabitleyebilirsiniz. Hemen tekrar bir de şuradan batıyorum. Şöyle. Buradan batıyorum. Sapımın arkasından da geçirip ipimi çekiyorum. Ve bir sık iğne yapıyorum. Bu noktada hemen bakın burada popcornumu yaptığım sık iğnem vardı. Buraya da batıyorum. Sapımın olduğu yere de batıyorum. Bu noktaya bir sık iğne yapıyorum. Hemen şu aradaki sık iğnelerin üzerine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğnemin üzerine bir sık iğne batıyorum. İpimi geçiriyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde şuradaki köşe kısmıma kadar geliyorum. Birleştirmelerimi tamamlayarak sık iğnelerimin üzerine köşe kısmına kadar geldim. Bakın burada hemen şurada sık iğnemi, şurada bir boşluğum var. Popcornumla zincirimin böyle kaydırdığım bir yer var. Kaydırma yaparak üst sırama çıktığım yer. Buraya tığımı batıyorum. Arkasından da geçiriyorum. İpimi çekiyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Hemen zincirimin boşluğuna tığımı batıyorum. İpimi çekiyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Yine zincirimin tepesine tığımı batıyorum. İpimi çekiyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Hemen bakın burada şurada popcornumun kenar kısmında şöyle boş bıraktığımız yerler vardı. Buraya da tığımı batıyorum. İpimi çekiyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Bu noktada ipimi biraz uzun bırakıyorum. Şöyle hemen boşluk oluşmasın diye arkadan geçiriyorum. Aynı yere tekrar buraya tekrar batıyorum. İpimi uzattığım ipimi arkasından geçirip şöyle bu noktada bir zincir çekip bağlıyorum. Zincirimi çektikten sonra aynı yere tekrar batarak bir sık iğne yapıyorum. Hemen yanında bakın popcornumun tepesi var. Buraya tığım batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Askımın birleştirmesini tamamlamış oldum. Bu şekilde gözüktü bu kısmı. Hemen yanındaki aynı yere tekrar batarak buraya 3 tane batıyorduk hatırlarsanız. Tekrar batarak bir sık iğne yapıyorum. Bu sıramda ben 2 kez batıyorum. Toplanmalar olursa siz 3 de batabilirsiniz. 2 bana yeterli oldu. Şöyle şurayı tutayım. Çok ses yapacak. Hemen aradaki zincirimin boşluğuna, iki popcornun arasındaki boşluğa bir sık iğne yapıyorum. Önceki sıralarımda şu kısmı atlıyorduk. Buraya atlamadan buraya da tığımızı batıyoruz. Bu noktaya da bir sık iğne yapıyorum. Popcornun tepesine geldim. Buraya tığım batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Aynı yere tekrar batarak bir sık iğne daha yapıyorum. Hemen iki popcornun arasındaki boşluğa, zincir boşluğuna bir sık iğne ve popcornumun bu atladığımız kısım vardı. Buradaki boşluğuna da bir sık iğne yapıyorum. Popcornumun tepesine bir ve iki sık iğne. Aradaki boşluğuma bir sık iğne. Yanındaki boşluğuma bir sık iğne ve popcornumun tepesine 2 sık iğne yapıyorum. Bu şekilde çantamın tüm etrafını sık iğnelerle geçiyorum. Popcornlarımın tepesine 2'şer tane, aradaki boşluğuma bir ve yanındaki boşluğuma da bir tane sık iğne yaparak diğer köşeme kadar, başladığım yere kadar ilerliyorum. Sık iğnelerimi tamamladım. Sonda iki popcornun arasındaki noktaya da sık iğnemi yaptım. Burada ipimi biraz şu şekilde uzun tutuyorum. Ve buradan şu ortadan ipimi kesiyorum. Burada hemen daha küçük bir tığ kullanacağım. İpimi gizlemek için. Şuradan bakın başladığımızda yaptığımız sık iğnemizin tepesinden tığımı arkadan öne doğru battım. Böyle hemen bunu arasından çektim ve burada son yaptığım
sık iğnenin ortasından tığımı battım. İpimi çektim. Bu noktada artık ters çevirip ipimi arkada gizleyeceğim. Bu şekilde. İpimi arka kısımdan yürüteceğim ve çantamın bir parçası bu şekilde hazırlanmış olacak. Artık birleştirme kısmımıza geçebiliriz. Evet, çantamın parçalarını hazırladıktan sonra birleştirme kısmıma geçiş yaptım. Birleştirmem için şurada baştan 4. popcornumun tepesine işaretleyicimi takıyorum. Aynı şekilde arka taraftan da sayıyorum. Burada da yine aynı şekilde 4. popcornumun tepesinden işaretleyicimi takıyorum. Arada bu şekilde bir boşluk oluşturmak için bu şekilde bana bu aralık yeterli geldi. Siz daha küçük isterseniz daha bu kısımdan, yani daha sapa yakın kısımdan birleştirmeye başlayabilirsiniz. Birleştirmemiz için çantamızı ters çevireceğiz. Tersten birleştirmemizi yapacağız. Çantamı ters çevirip geliyorum. Evet, çantamı ters çevirdim. Bu şekilde öncelikle bir zincir çektim. Bu noktada hemen şu takırtı yapacak biraz ama işaretleyicimi çıkarıyorum. Tığımı işaretleyicimin olduğu yere karşılıklı olarak, doğru yer mi? Evet, batıyorum. İpimi çekiyorum. Şurada ipimi de gizleyeceğim bu noktada. Bir sık iğne yapıyorum. Şöyle çevirirsem belki ses çıkmasını istiyorum ama maalesef. Burada hemen yanındaki sık iğneme batıyorum ve karşısındaki sık iğneme batıyorum. İpimi çekiyorum. Bu ipimi arada yürüteceğim. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğneme, karşısındaki sık iğneme, net gözüküyordur inşallah, batıyorum. İpimi çekiyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğneme batıyorum. Karşısındaki sık iğneme batıyorum. İpimi çekiyorum. Artık bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğnem, karşısındaki sık iğnem, ipimi çektim ve bir sık iğne. Yanındaki, karşısındaki, ipimi çektim ve bir sık iğne. Yanındaki, karşısındaki, ipimi çektim ve bir sık iğne. Bu şekilde tüm etrafını diğer işaretleyicimin olduğu yere kadar ters kısımdan sık iğnelerle birleştirmeye devam ediyorum ve çantam artık hazırlanmış oluyor.